Şimdi öncelikle merhaba, Dojo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık konsept aramak istediğimiz ve yeni bir konsept bulmaya çalıştığımızda biz dedik ki animelerin enlerini yapalım. Ve bir sürü en bulduk size. Dünyanın en iyi şusu, en iyi busu tarzında. Ve bugün de anime tarihinin en güçlü 10 erkek anime karakterini yapacağız. Ama tabii en güçlü erkek 10 anime karakteri deyince herkesin aklına işte bir ezber sayfa geliyor. İşte Saitama, Goku, Zeno falan, Jackcut bir sürü karakter geliyor. Fakat ben bunları bu listeye koymadım. Çünkü yani birazcık daha bir zevkli olsun. Evet, yine burada çoğu bilindik karakter. Fakat yine de o karakterleri koyarsam bütün sayfa dolacağı ve video gereksiz uzayacağı için ben de dedim ki daha farklı olsun birazcık. O karakterler haricinde en güçlü karakterleri koydum. O karakterler dediğimiz kim? Zeno dediğimiz karakter, ben diyor kardeşim işte diyor havanın bu kısmını beğenmedim diyor, şu kısmı. Burayı sileceğim diyor. Burası komple siliniyor. Burası silk yani. Tuhaf bir gücü var. Kendisi ama 6 yaşında mı 7 yaşında mı ne bir karakter. Böyle tuhaf bir şey. Neyse, Goku dediğimiz zaten en güçlü adam diye geçiyor. Saitama dediğimiz şey One Punch Man herif zaten. Tek yumruk adam. Sonra ne bileyim Naruto, Ichigo, Luffy zaten hiç bahsetmiyorum. Bu tarz karakterleri koymadım. Onun haricinde burada yine tabii ki de bir sürü bilindik karakterimiz var ama bakalım neler koymuşuz. Peki soruma cevap ver. Hazırlıyorum. Bundan önceki bölümlerle ilgili yorumlar geldi mi? Neler dediler? Neyi beğendiler, neyi beğenmediler? Yorumların çoğunu okudum ve konsepti herkes beğenmiş hemen hemen. Ve bazı kişiler de şeyden bahsetmiş. Sanırım hangisiydi? Karışık animeler şeyindeydi. Bilinmeyen animeler şeyindeydi. Bunlar bilindik animeler, bizim normal arkadaş ortamında konuşacağımız şeyler. Açıklama yaptım ama buradan da yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bu kanal bir anime kanalı değil. Ve ben burada bulabildiğim kısıtlı anime bilgilerimle ve erişebildiğim kısıtlı bilgilerle beraber burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Her gün araştırma yapacak maalesef şu anda bir zamanım yok. Ve dediğim gibi burası bir anime kanalı olmadığı için herkese hitap olması amacıyla ben daha bilindik şeyleri, daha basit şeyleri ilk planda sunmaya çalışıyorum. Bilindik, bilinmedik. Evet. Bilinmeyenin bilindik taraflarına. Yoksa hiç bilinmeyenleri de istesek belki onlara da bir şeyler bulabilirdin yani. Yani tabii. O da doğru yani. Peki ilk tavsiyeni almadan önce ya da ilk eni almadan önce soru şu. Güçlü karakter, yani en güçlü erkek karakterleri mi anlatacaksın? Gücü olan, yeteneği olan, büyü gücü, işte insan öldü, o güçleri olan en güçlü karakteri mi anlatacaksın? Yani nasıl karakterler bunlar? Ya burada büyü açısından da güçlü olan var. Normal fiziksel anlamda güçlü olan da var. Hı-hı. Ya zaten bizim hem en çok yaptığımız ve aynı zamanda yapmamamız gereken şey farklı evrenlerden karakterleri karşılaştırmak olduğu için, ya atıyorum Goku dediğiniz şey Dragon Ball evrenindeki en güçlü heriftir ve o dünya üzerindeki en güçlü herif olarak seçilir. Aynı şey Saitama'da One Punch Man evrenindeki ve dünya evrenindeki en güçlü karakter seçilir. Nasıl yani? Bu ikisi de en güçlü karakter. Şimdi güçlü karakter, ben işte hani az buçuk edebiyatı da bildiğim için güçlü karakter hiç konuşmayan, bakışlarıyla işte birçok şeyi anlatan, o kadar güzel yazılmış bir karakterdir ki o öykünün karakteri odur ama normalde anime dünyasındaki işte bir bağırışıyla bütün köyü yok edecek gücü değil de işte ne bileyim düzgün da tavırlarıyla güçlü olan bir, onların hepsi olacak mı yoksa biz daha çok hani bilinen herkesin tanıdığı o bölümdeki kişiyi mi tanıyacağız? Burada genelde gücüyle güçlü olan okay. karakterler var ama tabii zekasıyla ön plana çıkanlar da var burada aynı zamanda. O zaman lafı uzatmayalım. İlk en güçlü en güçlü karakteri bir öğrenebilir miyiz, erkek karakteri? Tabii buraya bir sıralama yapmadım ama ilk başta yazdığım Alucard'ı koyacağım. Alucard Hellsing animesindeki ana karakterimiz ve aynı zamanda bizim deli vampir karakterimiz. Niye deli diyorum? Çünkü aslına bakarsanız herifin hoş bir edebiyatı var kendince. Kendisi bir vampir dediğim gibi kan içerek kendini yenileyebiliyor ve bir nevi ona bir neredeyse ölümsüzlük katıyor. Silah kullanabilen bir karakter. Onun amacı genelde diğer vampirler ve kötülüklerle savaşmak yani. Onun haricinde çok ilginçtir ki atıyorum
bir herifi öldürmeden önce onu gerçekten rezil ettikten sonra onu öldürüyor ve herif o kadar güçlü ki aslında karşındaki karakterine ikinci bir şans veriyor kendisini öldürmek için. Yani çok aslında güzel bir karakter ve bu onun şey olması, animesinin ve mangasının hatta neredeyse buradaki çoğu animeden daha eski olması. Yani eski olarak izleyebileceğiniz en güzel yapılardan bir tanesi. Peki en güçlü tarafı ne desem? Kendini yenileme olabilir. Çünkü bu sonuçta bir vampir. Devam edelim. Zaten görüntüler geldi. Şunu merak ediyorum. Japon animesi adı üstünde anime, yani Japonların yaptığı bir kültür. Vampir kültürü de Amerikan kültürü. Anladın mı? Yani bir yazarın ortaya atmış olduğu bir hikayeden Japonlar da nemalanıyor. Çok ağır bir soru. Rahatsız oluyor mu animeciler bu Amerika'nın hikayelerinden, işte görünmez ne başı kesik adam, işte vampir, ne bileyim bir sürü vardır. Bunun hayalet öyküleri falan. Yani şimdi şöyle, sonuçta vampir dediğiniz konsept bir edebiyat türü olduğu için animelerde, Japonlar da bunları kendi animelerine kendilerine göre bir uyarlama yapıyorlar. Silah kullanan bir vampir nerede gördünüz? Çok Yani, var canım Amerika'daki. Yani, onlar da bu birazcık daha böyle, şeyini çıkarttılar, suyunu. Bu çok daha eski yani, büyük ihtimal ilk silah kullanan vampir falandır bu, neyse onu çok abartmayacağım. Yani şöyle söyleyeyim, bu birazcık edebiyat esinlenmesi. Mesela Bungo Stray Dogs diye bir anime var. Kendisi direkt edebiyattaki karakterleri, edebiyattaki atıyorum yani mesela Edgar Allan Poe ya da ne bileyim mesela Kafka, şu an aklıma gelmiyor edebiyatçı. Onları herifler direkt alıp animeye koymuşlar. Bak kardeşim, bunun adı Kafka. Ve gerçekten şöyle, Kafka'nın atıyorum Kafka demeyeyim, Edgar Allan Poe'nun mesela bir hikayesindeki hangisini koymuşlardı? Kara Kedi'yi mi koymuşlardı? Edgar Allan Poe da manyağın tekidir. Demeyeseydin yazardır da. Ya galiba Morkoya Sokağı cinayetindeki maymunu şeye veriyorlar. Edgar Allan Poe'ya veriyorlar. Yani kendi hikayesindeki bir şeyi ona bir güç olarak veriyorlar. Mesela Osamu Dazai. Kendisi Japon edebiyatının en güçlü demeyeyim, özür dilerim. Osamu Japon edebiyatının en bilindik yazarlarından bir tanesi ve insanlar genelde onun nasıl diyeyim, intihara teşebbüsünün fazla olmasından vesaire şey yapıyorlar. Animede o herif ölmüyor mesela. Öyle bir yeteneği var. Yani direkt aslında edebiyatlardan esinlenerek anime yapma işi Japonların bir nevi kendine has özelliklerinden bir tanesi. Amerikan, Fransız, İtalyan, İngiliz edebiyatlarını alıp kendi edebiyatlarını özellikle yaratıyorlar. Rusları çok fazla var. Rus yani edebiyat deyince tabii Rusları ilk sıraya koymak gerekebilir. Bizim Türk edebiyatımız da iyidir. Zaten Osmanlı'ya ait bir anime olduğunu da söylemiştim, manga. Çok da tutmasa da var, evet. Olsun. Niye tutmadığını ayrıca konuşuruz. O zaman yeni sorulara geçmeden önce şimdi sıradaki en güçlü karakter kim diye sorayım. Bir de patut çukut etme. Yani burada şimdi şöyle, bildiğiniz gibi Jujutsu Kaisen diye bir animemiz var. Ben önceki videolarda bahsetmiştim. Kendisi jutsu kullanmasıyla ünlü olan ve şu anda da gayet popülaritesi yüksek olan bir anime. Ben onu mangadan beri takip ediyorum ve daha doğrusu bu karakteri ilk gördüğümde mangada dedim ki bu karakter benim en sevdiğim karakterden bir tanesi. Kendisi Yuta Okotsu. Yuta Okotsu karakterimiz genç bir herif. Zaten şöyle, mangakanın dediğine göre Yuta Okotsu ilk başta o ana karakter olacakmış. Sonra birazcık daha değişiklik yapmak istedikten sonra ana karakter değişmiş. Yuta Okotsu'nun kendine özel yetenekleri var. Kendine özel bir ayrıca bir iblisi var. Hatta sevgilisi, kendisi biraz ilginç o konular tabii ama kendisi özel sınıf bir jutsu büyücüsü. Kendisinin birçok yeteneği var. Aynı zamanda zaten Gojo ailesinden. Gojo ailesinden demek de bir nevi bir sürü jutsuyu kopyalayabiliyor. Inumaki'nin işte ağız yoluyla adı neydi onun? Ağız mührü müydü? Onu kullanabiliyor. Ne bileyim işte birçok şey. Karakterde çok fazla özelliği olması, hani araba gibi bunda 5000 tane özellik var gibi
bir karakterin çok fazla özelliğinin olması iyi bir şey mi? Kafa karıştırdım. Şu anlattığın 30 tane Ya özellik zaten anlattın. bu karakter ana karakter olmamasının yönlerinden bir tanesi bu. Zaten bu herif zaten çok güçlü yani. Zaten yani bu herif çok fazla gösterilmiyor çünkü çok güçlü bir karakter. Çok da gerek yok gösterilmeye. Orantısız bir güç. Orantısız güçlü değil. Bunun da tabii şeyleri var. Güçlü olmadığı yönleri var ama yani şöyle, manga hala ilerlediği için ve atıyorum animeden devam edenler hala varsa, Yuto ile alakalı spoiler vermek istemiyorum çünkü kendilerini çok daha görmediler. Ay bu spoiler yüzünden konuşamıyoruz ya. Yani Yuto ölüyor falan. Hepimiz bir gün öleceğiz. Öyle yani. Peki o zaman tamam. Yeni muhabbete devam edelim. Bunun görüntülerini koyduk. Peki anime severler bunu daha önceden sormaya çalıştım ama yayını tekrarladığımız için sordum zannediyordum. Animeciler çok güçlü karakterleri mi seviyorlar? Aşık karakterleri mi seviyorlar? Nasıl karakterler? Yani çok güçlü karakter derken hani böyle bir kılıcı olup bütün dünyayı yakabilen bir karakteri mi seviyorlar? İşte ne bileyim çok iyi aşık olan karakteri mi seviyorlar? Erkeklerden, yani erkek karakterlerden bahsediyoruz. Ben sana söyleyeyim. Genelde anime fandomu, anime izleyen insanlar genelde güzel kız, güzel erkek beğeniyorlar. Yakışıklı erkek beğeniyorlar. Hani güç nerede burada? Yakışıklılık bir Tabii güç mü evet, yani güçlü olup da ön plana çıkanlar vardır ama genelde işte bizim hani anime kızı dediğimiz zaten kısım oradan geliyor. Sen atıyorum bir manga kısım ve mangan ucuz bir manga. Tabii yani sonuçta herkesin kendi hayal gücü. Ucuz demek benim haddime değil ama kendinin ucuz bir manga olduğunu düşünüyorsun yaptığın şeyin ve ucuz bir anime olarak çıkacağını düşünüyorsun. Anime stüdyosu diyor ki kardeşim bu çok da tutmayabilir, haberin olsun diyor. Ve sen de gidiyorsun bir tane güzel bir anime kızı çiziyorsun oraya. Herkesin dikkatini çekebilecek bir anime kızı çekiyorsun. İşte dikkatini çekebilecek şekilde işte göğsünü falan oralarını büyütüyorsun. Bu onu yine de atıyorum %10, %15 sattırtıyor ekstradan. Çünkü neden? Anime fandomu böyle ya. Bunu açıklayamam maalesef yani. Böyle. Yani animeciler hikayenin haricinde biraz da aslında anime dünyasını seviyorlar. Doğru mu anladım? Yani oradaki yaşayan aşkı, işte Amerikan filmlerinde Yok, direkt anime kızlarını seviyorlar. Ya bak şöyle, bak ben daha güzel açıklayayım bunu. Biraz çünkü anlatamamış olabilirim. Tekrar çünkü animeyi sadece yakışıklı erkek ve güzel kız, kızlar yakışıklı erkekler için, erkekler güzel kızlar için izliyor. Animeye karşı biraz hemen anlatıyorum. Anlat bakalım. Çok yoksa ünlü, seni asarlar bak. Çok ünlü bir anime olacak, tamam mı? Hani burada bakıyorum, tamam mı? Hani Attack on Titan'ın hiç çıkmamış olduğunu, daha yeni piyasaya sürüldüğünü sonra. Kardeşim Attack on Titan diye bir anime var. Biz bunu sunduk. Evet. Tamam. Senin Instagram'da ya da TikTok'ta ilk açıp izleyeceğin edit o Attack on Titan'daki bir kız karakterin yürümesi, koşması, uçması, şey yapması, konuşması olur. Çünkü neden? Oradan iletişim, oradan etkileşim kız varmış geliyor. burada. Aynen öyle. Maalesef böyle. Ama kötü, ama bak şimdi bu biraz... Bu kötü değil, ne yapabileceğim bir şey yok. Yani mesela atıyorum Jingokuro diye bir anime vardı. Ben kendisinden bahsettiğimi bilmiyorum. Bahsetmiş olabilirim. Jingokuro diye bir anime vardı. Doğru telaffuz ediyor muyum onu da bilmiyorum. Jingokuro bilmiyorum ya. Orada bir karakter var. İlla herkes görmüştür. Bir tane kız karakter var. Elinde 2 tane böyle kunai tutarak işte Gambare Gabimaru Wakeruna Gabimaru Ika yayınında diye bir sahnesi var. Ve sırf kız orada onu dediği için sadece o kısmı gördü birçok insan. Ve sadece o kısım için açıp izledi. Bu bir etkileşim, bu bir reklamdır yani. Sen atıyorum animen iyi de olsa da kötü olsa da sen ilgi çekici bir kız karakter ya da ilgi çekici bir erkek karakter, buna bir Gojo örnek verebilirim, buna bir Eren Yeager örnek verebilirim, Naruto örnek verebilirim. Naruto zaten başlı başına biraz şey ama yani böyle bir şey koyduğun zaman bu bir nevi aslında bakarsan reklam oluyor. O zaman şimdi çekeceğimiz 2 bölümde en güçlü erkek karakterlerinin hepsi yakışıklı mı? Değil. Değil. Hayır. Peki en güzel en güçlü kadın karakterlerin hepsi güzel mi? Yani. Yani. Peki. O zaman sen bir karakter daha tanıt bize.
soruları, muhabbeti devam edelim. Tamam, yakışıklı demişken ben burada Tamam. yakışıklı demişken ben burada Yagami Light'ı örnek alayım. Kendisine bakarsan mesela gücüyle örneğe çıkmıyor, birazcık daha zekasıyla örneğe çıkan bir karakter. Neden kardeşim o kadar dengeleri bozmayacağım dedin, neden Yagami Light'ı koydun? Nedense koyasın geldi yani. Çünkü bu şeyleri hazırlamamda genelde bana insanlardan daha çok forumlar yardımcı olduğu için ve her girdiğim forumda Yagami Light'ı gördüğüm için kardeşim koyayım bari dedim yani. Yagami Light çok anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Death Note animesinden bir karakter ve kendisi bir gün okulda otururken dışarıda teneffüs zamanı falan bir kitap buluyor ve bu kitap üzerine defter oluyor ve defteri yazdı, herkesin öldüğünü fark ediyor. Bu şekilde bir nevi işte bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor diyeyim. Yani Death Note'tan da spoiler vermemeye çalışmazsın dersen evet yani, çalışmam yani. Evet, Death Note'un da hani spoilerını yiyecek adam zaten animeci olmasın mı, ne bileyim, ben de çok böyle tepki. Peki bir şey söyleyeceğim. Death Note'daki karakterin adı neydi? Yagami. Yagami. Ya da Light da diyebilirsin. Light diyebilirler. Işık olan Light var. Light, şimdi bu Light karakterinin bir numarası güçlü olan kısmı ne? İnsanları öldürme. Zekası. Mesela nedir zekası? Yani şöyle atıyorum, mesela diyor ki, şimdi şöyle, sen atıyorum bu defteri şey olarak kullanamıyorsun. Yani öyle de kullanabilirsin. Atıyorum Erol Çelik yazıyorsun ve Erol Çelik öldü. Ama bu şu şekilde de yazabilirsin. Erol Çelik dışarı çıktığında atıyorum beyaz kasa bir Honda'nın sol tarafından yürüdükten sonra saat 10 çeyrek geçe ölecek. Sen bunu böyle yazdığında bak işte olasılıklar çok farklı artıyor. Yagami Light bunu çok iyi bir zekasıyla kullanıyor. Bulmacaları dedektiflik yaparak şey yapıyor. Ben izledim bu arada ama hatırladım şimdi konuyu, o yüzden şey yapıyorum. Atıyorum ben bu telefonun kime sahip olduğunu bilmiyorum ve bunun kimin olduğunu bilen tek kişi de sensin. Diyorum ki Erol Çelik saat 12'yi çeyrek geçe bu telefonun kimin olduğunu bana söyledikten sonra kalp krizinden ölecek. Bunu zekasıyla kullanarak yapıyor. Güzel. Şimdi bak, işe zeka girdi mi benim de hoşuma gidiyor. Şimdi bir anime karakteri şey olmasına gerek yok. Çok güçlü, işte düşünce gücüyle insanları öldürebilmesi, çok yakışıklı olması, bütün kızların ona hayran olması, o iri gözlü, uzun bacaklı kızlar hep buna hayran, buna hayran. Evde sivilceli, eve kapanmış otakularda, ulan bütün kızlar buna hasta. Eski ben. Söylemeye sadece onunla değil, zekayla da eğer büyülersen o anime parlar gider. Zaten Light'ın da bir nevi öne çıkma şeylerinden bir tanesi o. Light'ı nasıl yeniliyor peki dersen? Öldüğünü de söyledim. Hoppa! Kameraya vurdum. Light dağıtın burayı, Light. Light mı ben mi falan. Kendisinin karşısına ondan hemen hemen daha zeki bir karakter çıkıyor ve bir nevi bir beyin kapışması görüyoruz biz burada. Evet. Peki. O zaman yeni sohbetimize geçelim. Light amca ile ilgili zaten bilmeyen dediğim gibi şeydir. Peki senin bütün izlediğin animelerin hepsini koyunca, hani bu soruları çok sevmiyorsunuz ama en güçlü gördüğün karakter kim? Ichigo. Ichigo hangisiydi? Bleach ana karakter. Bleach'teki. Ya da bak şimdi şöyle. Neden Ichigo derim? Çünkü bu soru aslında herkese özgü bir durum değil mi? Yani herkesin güçlü karakteri farklıdır. O yüzden bir karakteri tanıtmıyoruz. Bu benim en güçlü karakterim diyebilsinler diye. Senin en güçlü karakterin ne diye o yüzden soruyorum. Buyur. Yani tabii şöyle dediğin gibi herkesin kendince bir en güçlü karakteri vardır. Anime evreninde en güçlü karakterler de var. Ama benim şimdi artık böyle birkaç bölüm izleyen insanlar benim Bleach'e birazcık sempatim olduğunu anlamışlardır. Ben Bleach'i çok izlemeyi severim çünkü yani onunla büyüdüğüm gibi bir şey yani. Böyle olunca da Bleach'in ana karakteri Ichigo bence en güçlü karakter. Diyeceksin kardeşim Bleach'te de bir sürü karakter var. Onlar da çok güçlü. Yhwach, ne bileyim Shinigami prensi ne ya? İşte o işte ne bileyim hani Byakuya seviyorsun, Byakuya, Zaraki Kenpachi falan, bunlar adam Kenpachi zaten. Kenpachi unvanı, ona da değineceğim. Kenpachi unvanı en güçlüye veriliyor. Neden bu değil? Neden Ichigo? Şimdi bu bir shonen animesi. Shonen animesi olduğunda da sizin ana karakteriniz en güçlü olma yolunda gidiyor. Yani eğer sen bu Ichigo'yu
Bleach evreninde birisiyle kapıştıracaksan bu illaki Ichigo'nun kazanımı olur. Şu an olmasa da yarın olur. O yüzden Ichigo diyorum. Peki. Şimdi peki sıradaki tanıtacağımız Birazcık daha hala bilindiklerde gidiyorum. Burada Edward Elric koyacağım. Kendisi Fullmetal Alchemist ana karakterimiz. Yani artık Fullmetal Simyacı'yı bilmeyen yoktur ama yine de bahsedelim. Fullmetal Simyacı iki tane kardeşin simya kullanarak büyü yapmasıyla beraber bir kaza sonucu Edward Elric'in kardeşi bir metal zırha enchant oluyor. Büyüleniyor artık, nasıl söyle, Türkçesi neydi ya falan yani. Ona hapsoluyor ve onların bir nevi şeyini görüyoruz. Şimdi kardeşim Fullmetal Simyacı ne demek? Hala bilmeyen varsa hemen anlatalım. Simya zaten biliyorsunuz simyacıların, eskiden simyacıların ana mottosu neydi? Değersiz madenleri altına çevirmek. Burada da çok ilginç metali bir şekilde farklı şekillerde oluşturarak, yani nasıl diyeyim, aslına bakarsanız Edward Elric'i buraya koymamın temel amaçlarından bir tanesi yine yapımın çok güzel olması ve ana karakterin o kadar iyi yazılması ki şey oluyorsunuz. Bu karakter ölse bile şey dersiniz. Bu karakter çok iyiydi ve bence yeteri kadar yaşadı dersiniz yani. Ve genelde animeler, işte özellikle genç animeler, yani gençlerin sevdiği animeler okullarda, Japon okullarında geçiyor. Ve işte İsviçre'deki, yani İsviçre demeyeyim ya, oralardaki okullar da güzel. Türkiye'deki bir otaku da diyor ki ulan bizim okullarımız böyle değil. Ama o okulda dahi, yani Japonya'daki animedeki yakışıklı erkek, güzel kızlarda da hala bir güç var. Hala bir zeka var. Ulan ne kadar güzel bir okuldasınız. Çok iyi bir ortamınız var. İşte kağıttan kapıların olduğu evlerde yaşıyorsunuz. Pirinç yiyorsunuz. Hırsızlık yok, arsızlık yok. Acayip modern bir memlekettesiniz. Ama hala bir güç. Hala birinden daha farklı olma gücü ihtiyacı var. Ve animeyi izleyen kişide de bu iştahını kabartıyor. Şöyle, ben zaten cevap gibi de oldu ama sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, ben kendi eğitim sistemimizi yargılayacak değilim. Zaten bir genç olarak 27-24 yaptığım şeylerden bir tanesi bu ama. Şimdi şöyle bahsedeyim. Siz bir kulaklık hakkında bir tez yazmak istiyorsunuz. Ve size diyorlar ki kardeşim bir hafta süren var. Bir hafta içinde bana bu kulaklıkla alakalı yapılabilecek en uçuk kaçık fikirleri söyle. Sen de tamam diyorsun, yazıyorsun işte. Kulaklığı işte denize attığınızda bir köpek balığı eğer onu ısırırsa size ekstradan bir şok dalgası geliyor. Sallıyorum şu an mesela. Siz bunu yazıyorsunuz, bitiriyorsunuz, veriyorsunuz. Bu Japonların yapabileceği şeydir. Çünkü Japonların hayal güçleri neden fazla? Eğitim sisteminde ekstra bir baskı yok heriflerde. Sadece tek odaklı olarak kardeşim matematik, 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 fizik, fizik gibi bir mottoları yok herifin. Herifin kendi günlük hayatında da bir şeylere zaman ayırabileceği şeyler var. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman herifin genel olarak bütün hayatı ders çalışmayla odaklı olduğu için belki o kitabı yazabilecek bir zamanı bile, o tezi yazabilecek bir zamanı bile olmadığı için hayal gücü körükleniyor. Körükleniyor diyorum, köreliyor. Köreliyor, aynen. O yüzden de yorumladım. Yani. Peki ne şimdi sıradaki en güçlü karakterimiz kim? Erkek karakterimiz. O piti piti karamele sepetim. Guts diyelim. Bir tane Seinen koyasın. Oh my god. Hayır. Guts diyelim. Kendisi Berserk'ün Berserk'ün ana karakteri. Hani demiştin ya, buradaki hepsinin gerçek olmayan güçlerim var. Guts'ın temel gücü var. Guts güçlü bir karakter. Mental olarak da, dayanma açısından da ve genel olarak güçlü bir karakter. Hikayenin neden, özür dilerim, Guts'ın neden mental anlamda da güçlü olduğunu söylediğimi söylemeyeceğim. Çünkü çok çirkin yerlere kayıyor ve bu
yani şöyle Berserk'e başlamamış insanlar olabilir. Dediğim gibi yine spoiler. Ama şimdi ben de anlamadım ki ne demek Yani istediğini. şimdi şöyle Animeciler anlamış olabilir Hı-hı. ama bu sadece anime kanalı olmadı. Hani sen anlattın ya başta. Evet. O yüzden biraz az buçukta benim seyircime bir şey olsun yani. Şöyle söyleyeyim. Guts hikayesinin başında çok kötü şeyler yaşıyor kendi başına gelen. Hem kendi başına gelen hem de gözü önünde sevgilisinin başına gelen bir sürü kötü şey yaşıyor. Ve bundan mütevellit kendi mental açısından da ve kendi mottosu açısından da hayata bakış açısından da çok farklı şekilde değişiyor. Daha artık duygusuz bir insan oluyor, daha soğukkanlı bir insan oluyor. Ve Guts'ın başına geçen olayları izliyoruz bu Berserk mangasında. Bu şekil. Daha gidemiyorsun ya. Gidemiyorum ya. Hayır, mi? spoiler'dan değil. Aslında bakarsan anlatabileceğim bundan çok daha ilerisi En yok. güçlü yanı ne peki bu adamın? Mentali ya. Mentalim çok zeki yani. Hayır, zeki değil. Yani kafa yapısı mı iyi? Hayır, herif bir şeyden etkilenmiyor. Sen atıyorum kolun koptuğunda sen yani dersin Acımasız ulan mı? kolum koptu ya falan der. Ama o değil, o onun değil. Onun tek amacı o savaşı yenmek. O yüzden mentali çok güçlü. Herifin isterse tek kafası kalsın. O savaşı yensin, onun için fark etmiyor. Yani şunu mu anlamalıyım? Ben bu adamı tanıyabilmek için senin anlatman yetmeyecek. Benim Onu izlemem açıp lazım. okuman lazım kardeşim. Ya da ben izlemen hiçbir şey lazım. anlatamam. İzlememen lazım. Açıp okuman lazım. Ya Berserk- ben okuyamıyorum abi lütfen Hayır. ya. Yani o siyah beyaz çizgi romanları... Ben shonen ben shonen seinen animesinde de söyledim. Siz bir seinenden zevk almak istiyorsanız açıp mangasını okuyacaksınız kardeşim. Öncesi yok. Açıp mangasını oku. İstersen açıp animesini izleyebilirsin. Ama sen bir şeyden zevk almak istiyorsan, ben bu animeyi ya da mangayı bitirdim demek istiyorsan açıp seinen'in mangasını okuyacaksın. Bu Allah kahretsin ki Cabanero of the Iron Fortress için de gerçekli ve benim en sevmediğim animedir. Buna da bahsedeceğim ama bugün değil. Yani en sevmediğin animeler serisi gibi bir şey yaparsak Cabanero of the Iron Fortress'ı en başa koyacağım. Çok beğenmiyorum ya. Çok kötü bir yapım ya. Bilmiyorum, şu anda çok yükseldim ama o da bir seinen olduğu için öyle. Öyle. Bir anda neden yükseldin? Onu hiç sevmiyorum çünkü. Neden sevmiyorsun? Çünkü aslına bakarsan çok potansiyeli olan ama bok gibi bir yapımla karşılaşıyorsunuz. Teması iyi, yapımı iyi. Çok eskiden izlemiştim. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Teması iyi, çizimleri iyi. Zaten seinen dedik. Ama abi çok kötü ya. Ya çok kötü ya. Bu kadar olmaz ya. Peki. Böyle deyince de insanlar merak ediyor, izliyor, sonra bana geliyor kanka çok kötüymüş. Ben söyledim zaten çok kötü oldu. Peki. Devam edelim. Sinirlendim ya. Ateşim çıktı ya. Peki. Şimdi okullardan bahsediyorduk ya. Okula gidiyorsun, ortaokulda ya da lisede kendinden pay biç ya da işte bir arkadaşınla. İşte atıyorum 100 kişi var ya da işte 30 kendi sınıfında, 30 karşı sınıfta. Gerçi artık 30 kişilik sınıflar yok değil mi? En az 50 kişi. Yani yine özel var. okulun haricinde. Okula gidiyorsun, acayip bir anime seversin ve okulda 1-2 kişi var anime seven. Ama onlarla da kimyan, psikolojinin şeyin uyuşmuyor. Yalnızlık hissediyorsun. Ben şimdi biraz ne sorayım bu adama diye ufak bir araştırma yaptığımda o yalnızlıktan dem vuruyor insanlar. O forum sitelerinde, Ekşi Sözlük'te bilmem bla bla bir yerlerde. Evet. Diyorlar ki animeciler var ama anime konuşmak kendi okulunda, kendi çevrende öyle o kadar da kolay bir iş değil. Oradaki yalnızlığı bir anlatsana. Ya şimdi şöyle, bunu nasıl yorumlarsın dersen, şimdi o yalnız olan insan neden yalnızlar? Animelerdeki şeyi kendi hayatında bulamadığı için yalnızlar. Yani atıyorum siz bir romantik anime izlediniz. Ben bu galiba örneği verdim ama bir daha vereceğim. Siz bir romantik anime izlediniz ve ana karakterimiz bir kıza aşık oldu ve bu ilerleyişinde bu kızdaki yaptığı maceralar, işte sağa sola koşmalar, birlikte güzel vakit geçirme ve en sonunda atıyorum bir evliliğe kadar gitti bu iş. Siz bunu izlediniz, bitti. Ve kendi hayatınıza baktınız. Ne bir atıyorum kız arkadaşınız var ne de öyle bir hayatınız var. Şimdi siz kendinizde bunu görmeyince orada bulduğunuzda onu izlemek istersiniz daha fazla. Neden kendi hayatınızda olasınız ki? Okula gittiğinizde de daha bir asosyal insan oluyorsunuz. Aslına bakarsanız benim ilk videoda da bahsettiğim otakuluk eşittir asosyallik yani. Bu tamamen.
Yani neden anime konuşmalara da gelecek olursam, yani belki şeydir o yani. Şöyle, ben genelde anime çok fazla konuşmam etrafta ama anime konuşacak, yani animeyi bilen bir insan bulduğumda anime konuşmaktan kendimi alıkoymam. Ne kadar atıyorum o benim sevmediğim animeleri sevip ben onun sevmediği animeleri sevsem de yine de bir şekilde bağdaşacak bir yer buluyoruz. Bir de zaten sevdiğim bir konu, yani ne bileyim, hani bu bir futbol severlik olsa bir maç seyrederken onunla ilgili konuşursun ama durduk yere de ya nedir, ne düşünüyor Fenerbahçe hakkında demezsin yani. Gerçi de diyorlar Evet, yani. Ben ya. çalıştığım zaman biliyorum yani odada sadece futbolla ilgili. Benim hiç mesela futbolla ilgim yoktur. Lan oğlum yani 1985 yılındaki bilmem neyi konuşuyor. Animeciler de öyle mi acaba? Ya şimdi şöyle, dediğim gibi eğer herif asosyalse konuşmaz. Asosyal değilse konuşur. Bu tamamen asosyallikle alakalı. Neden yalnız diyecek olursan, neden yalnız hissediyor, neden yalnız gözüküyor? Çünkü herif asosyal, yani animeyle pek bir alakası yok. Acaba öyle mi, yoksa Öyle, direkt öyle. gereken şey var, yok mu? Ya Etrafta kimse yok da o yüzden mi? Yani başka bir, atıyorum normal bir kulüp, işte ne bileyim satranç kulübüne gitmiyor da anime manyağı, ya bu anime konuşacağım biri yok, ben yalnızım mı diyor. Dediğim gibi ya bu herif asosyal, yalnız ya da kendi hayatında bulamadığı şeyleri animede bulduğu için bir an önce okul bitsin de ben eve koşup anime izleyeyim diyecek yani. Peki. Evet, tamamen mottosu bu herif. Yeni güçlü karakterimizi söyleyelim lütfen. Şimdi bu karaktere gelmeden önce bir anımı anlatmak istiyorum. Bu karakterle alakalı benim ilginç bir anım var. Ya çok ilginç bir değil ama en azından lanet ettiğim bir anım var. Şimdi şöyle, karakterimiz Demon Slayer'dan Muzan karakteri. Kendisinin aslına bakarsan kendisi bir iblis kral diye geçiyor. Ve en önemli özelliği de herifin ölümsüz olması. Bu bir özellik değil ya, bu oyun sonu canavarı yani. Öyle zaten. Yani herifi 20 kişi kurbana dalar gibi dalıyorlar, herifi yine öldüremiyorlar yani. Tabii sonra öldürüyorlar da nasıl öldürdüğünü... Aha, spoiler verdim. Yo. Ya ben üzülüyorum da ama Biraz tahmin edersin ya öldürüleceklerini yani. 35 kişi dalıyorsunuz. Bırak, kapat dükkanı ya. Bu anlattı her şeyi ya. Biraz tahmin edersiniz kardeşim. Musa görüyorsun. Evet. Bizim ana karakterimizin ailesini öldüren konu. O zaman ana karakterimiz bunu illaki öldürecek yani. Değil mi? Ya öldürmezse falan. Neyse, şaka bir tarafa. Ben bu karakteri bir gün, yani nerede olduğunu hatırlamıyorum ama ya bir gün bir yere çok erken gitmiştim. Bir şeye çok erken gitmiştim. Ve çok da bilmediğim bir mekandı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben normalde Sefaköy'de oturan bir insanım. Ve ta Kartal'a gitmiştim. Kartal'ı da bilmiyorum. Kartal'da bir yerde gittim, parka oturdum. O zaman da mangasını okuyorum. Daha ilk sezon çıkmış. İlk sezonun ilk film çıkmış. Yani o kadar daha yeni. Oturup mangasının son bölümlerini okuyorum falan filan. Bu herifi öldürmeleri 50 bölüm falan sürdü. 50 capture falan sürdü. Ve 50 capture da böyle düşünebileceğiniz kadar bir sayı değil. Basit bir sayıdır. Tek capture'da 16-20 sayfa var. Ve eğer siz güncel takip ediyorsanız sırf 16-20 sayfayı ayda bir geliyor. Yani çok 16 uzun. hafta. Yani 16 ay. Ve 16 ay. O nasıl iş ya? 16 ay değil ya. Ayda bir geliyorsa? Yani şöyle ayda 3 mü geliyor? Öyle bir şey. Çok Neyse. abartmayayım da ben. Yani sonuçta çok uzun sürmüştü bunu öldürmeleri. O yüzden bunu koymak Niye istedim. Kartal'a gittin abi? Kartal'a niye gittim abi, hatırlamıyorum abi. Acaba orada mı öldürecekler diye. Yani baktım Kartal herhalde bunu öldürmüyor. Aradığımı Kartal'da bulamadım. What the fuck? Ya kısacası parkta böyle bayağı bir oturup böyle telefondan okuyordum ya böyle kanka Babanın kaç haberi var mı o yaşlarda Kartal'a kadar gittin? Var ya, ben ne için gittim? Yarışma için gittim ben oraya. Ha. Evet. Orada var, Okçular Vakfı var çünkü. Evet, oradan hatırladım. Kartal'da mı Okçular Vakfı? Şeyde yok mu o? Kartal değil miydi? Fatih. Fatih'te ya. Ha, ikisinde de T var işte, ben oradan arkadaşlar. Neyse. Öyle. Peki. Şimdi sıradaki güçlü karakterimizden bahsedelim. Muzan'ı da attık. Şimdi bildiğiniz gibi ben demiştim Naruto, Ichigo, Luffy'yi koymadım ama bu serilerden de bir güçlü karakterler koymak istedim. En güçlü erkek bölümünde de, en güçlü kadın bölümünde de. Ve Naruto'da böyle yani gidip Hashirama ne bileyim
Madara ya da o tarz böyle hepten güçlü karakterler koyacağıma bir tık daha böyle Hokage koyayım dedim. Ve buraya karşınızda Namikaze Minato'yu koydum. Benim Naruto'da en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Zaten Naruto'nun babası olarak geçiyor. Naruto'nun babası zaten. Namikaze Minato köyde Şimşek Minato olarak biliniyor. Çünkü kendisi çünkü çok hızlı. Hızlı bir karakter. Zaten çok az bilinen ulan Naruto'yu da bak bayağıdır konuşmuyorum. İyice terimleri unutmuşum ya. Adı neydi? Unuttum bak, çok kötü şu anda. Arkadaşlar çok özür dilerim ama anlatacağım direkt şeyi. Bir kunai'si var. Bu kunai'ye bir fuin uyguluyor. Fuin dediğiniz şey bazı yazı yazıyor buraya. O bir nevi bir büyülü bir kunai oluyor. O kunai'yi fırlattığında kunai havada uçarken istediği bir zaman kunai ışınlanabiliyor. Ulan adını unuttum ya. Çok kötü. Bak çok fena dalga geçebilirler bence şu an bu konuda. Unuttum. Kötü oldu. İstersen jeneriği koyalım. Deyip konuyu değiştir. Şey adı falan. Tamam. Dur bakacağım. Bak. Evet, şu an canlı yayında kopya çekerken izliyorsunuz. Özür dilerim. Bunu Hem ne diye de yazacağım en ki? sevdiği anime karakteri hakkında. Nami Naruto. Kaze. Tamam, bu tekniğin bana Japoncasını söyle. Hirashin. Tamam. Akıyor mu diyorum? Tamam. Merhaba, vaktim geldi. Hirashin. Bu şeyin adı Hirashin. Kendisi elektrikle olan bir şey. Elektrik yoluyla. Yok, o direkt aslına bakarsan bir fuindi. Aynen. O şekilde oluyor. Kendisi Bunların hepsini koyacağım. çok konuşamıyorum şu anda. Çok utanıyorum. Kamera arkası. Naruto'nun imza yeteneği olan Rasengan'ın bulucusudur. Sonuçta konuşabildim. Onun haricinde bakıyorum 4. Hokage'dir ve Hokage dediğim şey o köyün muhtarı diye geçer. Muhtar dediğim şey en güçlü karakterdir. 4. muhtardır bir nevi. Onun haricinde Fuin ustasıdır. Naruto'nun annesiyle evlidir. Çok ilginç. Kushina. Kendisi de bir Uzumaki. Öyle. Al, hiçbir şey anlamadım. Mikrofonu sürtüyor tişörtüne. Bak şimdi önce şu baştan. Bu karakterin en güçlü yanı nedir? Bu karakter genel... Mesela şöyle söyleyeyim. Bir hikaye yazarken karakteri güçlü kılabilmek için ben ne yapıyorum biliyor musun? O karakterle ilgili bir sayfa oluşturuyorum ve o karakterin özelliklerini yazıyorum oraya. Hiç hikayede kullanmayacaksam da bu işte ne yer, ne içer, nelere üzülür, ne yapar, bütün özelliklerini yazıyorum ki günün sonunda aklıma bir şey takıldığında dönüp ona bakıyorum. O yüzden en güçlü karakterlerin içine neden koydum bu adamı? Yani bir sürü bir şeyler anlattın ama ya bu benim karakterin... izleyicim onu anlamayacak. Niye abi? Tam baştan alıyorsun. Baştan anlatma. Onu çek, bunların hepsini koyacağım. Hayır, diyeceğim şeyleri baştan alıyorum yani. Bu karakterin asıl öne çıkan yeteneği hızı. Dediğim gibi Hirashin dediğiniz şey aslına bakarsan attığınızda o herif ona ışınlanmıyor. Zamanı durduruyor, orada bitiyor ve ona gidiyor. Bu herif genel olarak güçlü olmasıyla güçlü bir karakter. Yani bir sürü özelliği çok iyi kullanabildiği için güçlü bir karakter. Rasengan'da Hirashin'i iyi kullanabildiği için bir karakter. Fuinlerle bir sürü bijuları iyi bir şekilde fuinleyebildiği için iyi bir karakter. Mantığıyla iyi bir taktik yapabildiği için iyi bir karakter. 4. Hokage olabildiği için iyi bir karakter. 4. Hokage. Aynen. Evet, ben neymiş o? Hokage dedim işte, köyün muhtarı deniyor. O mevzu. Evet. Mesela bu karakterle ilgili 40 dakika konuşabilir misin? 20 dakika konuşuyorum. Yani bu karakteri iyi tanıyan biriyle konuşabiliriz. Evet. Çok o zaman konuşuyorum. 40 dakika konuşuruz. Evet. Bölümlerden falan filan değil mi? Evet, Yani evet. benle konuşamıyorsun. Zaten Naruto'nun babasıyla olmasıyla alakalı bir 20 dakika konuşursun yani. Anladım. Naruto sonuçta. Evet. Şimdi ben bir dizi izledim. Adı Prison Break. İşte o ilk çıktığı zamanlar karakterden bahsedeceğim. Hani anime karakterlerine gönderme yapmak için bu şey anlatıyorum örneği. Diziye başladım ve hayran oldum. Müthiş bir diziydi. Hani benim o zaman izlediğim en iyi dizilerden biriydi. Hala bir numaram Dexter'dır ama o zaman bir numaram Prison Break'ti.
Michael Scofield, doğru telaffuz ediyorum bunu inşallah. Bu amcam işte hapishaneden kardeşini kurtarmak için hapse düşürüyor. İşte vücuduna bir dövme yaptırıyor. Ve o dövmenin içine gizli işte şekiller, şüküller, işte yollar çiziyor. Ama gören bir adam normal bir dövme zannediyor. İşte hapishaneden çıkış hikayesini anlatıyor ve devamlı bir aksiyon, devamlı bir zekasıyla işten kurtul. Genç de bir olan yani. Ulan nasıl oha diyorsun, böyle nefesini tutup izlemiştim. Müthiştir yani, o Lost'tan sonra izlediğim en iyi, böyle soluksuz izlediğim dizilerden biridir. O diziyi güzel yapan bence hikayesinden daha ziyade herifin zekasıydı. Yani adama verdikleri zekaydı. Evet. Ve konu da tabii ki çok iyiydi. İşte burada da animede de bunun şöyle bir şeyden korkuyorum. Ya arkadaş, biz bir karakteri güçlendirelim, ona çok hızlı koşma özelliği verelim. Bir de işte eliyle şu hareketi yapınca bir anda herkes donsun. Bir de işte anladın mı? Ulan şunu da verelim 20 tane. O adamda öyle bir şey yok. Sadece zekasıyla matematik yapıp hapishaneden kaçmanın yolunu buluyordu. Basit bir konuyu o kadar iyi işliyordu ki. Anime dünyasındaki bu oburluk niye? O zaman sana bu karakteri örnek veriyorum. Tamam. Code Geass'tan Lelouch koydum. Lelouch ve Britanya. Kendisi aslına bakarsan bir imparatorun oğlu, fakat bir şeyler oluyor ve imparatorun başına başka birisi geçiyor. Abisi geçiyordu galiba, çok hatırlamıyorum, ve onu yenmeye amaçlayan bir şey. Anime'de özel güçler var. Yine Lelouch'un bir özel gücü var. Hatta Lelouch'un bir gözü var. Geass diye. Zaten Code Geass'taki Geass oradan geliyor. Diyor ki kardeşim diyor, sen diyor her gün diyor buraya geleceksin, buraya oturacaksın, 30 dakika bu şekilde bekleyeceksin ve gideceksin. Yani sana sadece hayatın boyunca bir tane emir veriyor ve sen onu yapma zorundasın. Diyor ki intihar edeceksin, açıp silah kafana sıkacaksın. Bitti. Ama bir tane şey vereceksin ve bütün seri boyunca millet Geass'tan daha fazla Lelouch'un zekasını konuşur. Çünkü Lelouch tam anlamıyla çok zeki bir insandır. Her konuda çok zekidir. Strateji kurma konusunda, o Geass'ı kullanma konusunda, millete komple kurma konusunda, nasıl diyeyim, başka manipüle etme konusunda tamamen Lelouch çok zeki bir karakter olduğu için seriyi bu şekilde işlenir. Mesela Michael Scofield örneği verdin. Scofield da kendi zekasıyla öne çıkan bir karakter. Yine tabii kendince özellikleri olabilir ama zekasıyla öne çıkan bir karakter. Aynı şekilde Lelouch da böyle. Yine bir özellikleri var fakat zekasıyla öne çıkan bir karakter. Bu yüzden en güçlülerden bir tanesi ona koydum. Peki mesela ben Prison Break izlediğimde kendimi bazen o karakterin yerine koymak istiyordum. Yani hapishaneye girmek istemiyordum ama yani yaşantımın bir yerinde işte buradan sıyrılmalıyım. Çünkü hani o zekaya sahip olmalıyım. O güce sahip olmalıyım. Tamam, onu 100 kişi yazıyor. Güçlendiriyorlar karakteri ama ben de ona sahip olmak isterim kardeşim yani. Ben de bir hapishaneden vücuduma yaptırdığım dövmelerle kaçmak fikrine benzer bir yol bulmak isterim. Yani bir karaktere bürünmek istiyorum. Bunun tonlarcası vardır, konuşuruz bir ara. Yani bir sürü karakter olmak istemişimdir. İşte mesela Cowboy Bebop, Spikey olmak isterdim mesela. Gezmek isterdim. O umurumda olmasını isterdim yani, o uzayda falan. Bula bula neyse. Senin izleyince o karaktere bürünmek istediğin var mı? Buradakilerden de değil. Yani ya böyle bir zaman geldi, onu izledim ve sokağa çıktığımda o adam gibi düşünmek istiyorum gibi bir durum oldu mu? Zor soru sordum. Zor dedim, zorladım soruyu. Ya bu soruyu sormuştun daha önce de ve ben galiba yine aynı cevabı vermiştim. Şimdi benim ilk izlediğim anime Sword Art Online'dır ve oradaki Kirito olmak istedim. Aslına bakarsanız Kirito'nun olduğu durum çok da iyi bir durum değil. Kendisi bir oyuna sıkışıp kalıyor ve eğer ölürsen gerçek hayatta da ölüyorsun. Buradan çıkmanın tek yolu oyunu bitirmek. Ama ben Kirito'nun o animedeki işte yaşantısını, yaşadığı aşkı, işte
işte ilerleyişini, kılıç tekniklerini, kullanışını, o gücünün de ben olmasını istemiştim yani. Direkt, hatta beni oraya da koyabilirdiniz yani. Ben direkt öyle olmak istemiştim yani mesela. O Peki, şekilde. çok iyi. Peki şimdi hangi karakteri? Yani o karakterin özelliğini de aslında bir ufaktan olmak istediğin karakterin de biraz özelliğinden bahset. Aslında onu da koyalım, resimlerini falan. O da mesela Yani buraya Kirito'nun bir özelliği yok. Genel olarak Kirito zaten kılıç. neden onun yerinde olmak istedin ya? Dediğim gibi Kirito'nun olduğu ortam aslına Ha, bakarsanız çok ortamdan dolayı Aynen. söylemiştin, hatırladım şimdi. şey yani mesela onun kız arkadaşıyla bir ev satın almışlardı artık böyle birazcık kafa dağıtmak istediklerinde. Çok güzel bir göl kenarında bir odundan bir evdi. Yani oraya bütün hayatım boyunca orada yaşarım yani. Çok güzel bir ev doğrusu. Öyle. Peki. Burada şimdi en güçlü karakterlerde, erkek karakterlerde sıradaki. Naruto'dan bahsettik. One Piece'ten de bahsedelim. Buraya beyaz sakalı koymak istedim çünkü kendisi yani en güçlü adam olarak geçiyor zaten animede. Yani tabii buraya ilk başta ben düşündüm. Hani tamam Luffy'yi koymayacaksak yine de kılıç kullanan bir karakter koyacaksam ulan acaba Zoro'yu mu koysam dedim. Çünkü neden? Zoro en aslına bakarsan Luffy'den bile neredeyse daha fazla sükse yaratan bir karakter. Ama dedim ki ulan Luffy'yi koymadıysak Zoro'yu da koymayalım. O yüzden ben buraya beyaz sakalı koymaya karar verdim. Beyaz sakal birliğinin adı aklıma gelmedi. Kaptanı aynı zamanda en güçlü adam olarak da biliniyor ve yediği meyveden dolayı deprem yaratabilme etkisi var. Aynı zamanda tsunami'ler de yaratabiliyor ve aynı zamanda çok da dayanıklı bir karakter. Hatta bir savaşa girdiğinde böyle 260 küsür tane falan böyle kılıç yarası almış ama hala dimdik ayakta durabilen bir karakter. En güçlü kılıç kullanıcısı mı? Hayır, ama en güçlü adam olarak bilinir. Güzel. Evet. Peki. Peki devam edelim. Şimdi En çok- sevdiğim geldi de sonuncuya geldik. Bu arada. Tamam. O zaman çok sert bir soru sorayım. Yani sert dediğim sevmeyeceğim bir soru. Çünkü bunu herhalde 13 yaşındaki bir animeciye sormak lazım ama senin gibi işte 19 yaşındaki bir adama soracağım bu soruyu ve cevap vermeni isteyeceğim. İzlediğim bütün animeler içerisinde, bak çocukça bir soru. Bütün animeler içerisinde dövüştürsen, savaştırsan en güçlü karakter hangisi olur? Ya bunlar girdiler birbirlerine. Hangi evrende olursa olsun. Öyle güçler var ki ama o adam da böyle yapıp öldürür. Hayır ama o kalkanı var. Yani Hadi, şöyle biraz böyle animelerdeki, anlatarak. animelerdeki birer karakter değil, komple animelerin hepsini mi kapıştıracağım? Hayır, erkek karakterlerin böyle vs Ya yaptık. atıyorum ben Bleach'teki bütün erkek karakterlerle diğer animelerdeki bütün erkek karakterleri mi? Hayır. Hani Bleach'teki en güçlü karakterle Ha. One Piece'teki en güçlü karakteri, Yani dediğim gibi benim bu bak teknik olarak söylüyorum. tamam teknik olarak söylüyorum zaten. Benim bu listeye bazı karakterleri koymamamın amacı bazı algoritmaları yendiklerinden dolayı olacak. Büyük ihtimal Saitama yenerdi yani. Saitama neden? Adamın adı zaten One Punch Man yani. Herif tek yumrukta her şeyi yok edebiliyor yani. Saitama dediğin amca bütün herkesi yenebilir mi? Bütün karakterlerle dövüştürdüğünde. Yener ya. Yani hepsini yenmeyebilir. Mesela Lelouch derse, kardeşim kendini öldür dese Lelouch yener orada. Ama tabii Lelouch diğerlerine de yenilebilir. Yani o yüzden bilmiyorum ya. Burada biraz zeka önemli dediğin gibi. Lelouch, ne bileyim, Aizen'i koyarız. O onu döver, o onu döver. O onu kimi döver, kimi onu dövecek. döver. Kim kimi ayakta kalamıyorum. En son hepsi ölür herhalde yani. Bilmiyorum. Cevap veremedi. Cevap veremedim Çünkü değil aslında ya. bu sorunun Hayır bak 13 yaşındaki sevdiğin karakter hepsini yener ya. Şimdi şöyle bak. Hani dedim ya diğer atıyorum diğer evrenlerdeki karakterleri bizim savaştırmamamızın temel nedeni nedir? Çünkü diyorum ki atıyorum ben çok zayıf bir karakter koyayım. Hani biraz şeyle örnek vereyim. Mesela ben Naruto'yla atıyorum Naruto evreninde yeni koyduğum küçük bir bebek karakterini koyayım. Tamam mı? Bu iki karakter savaştığında Naruto yener değil mi mantık olarak? Ama mangaka kardeşim ben bunun yenmesini istiyorum derse bu yener Naruto'yu. O yüzden diyorum ki sana diğer evrenlerdeki karakterleri bizim savaştırmamamızın nedeni ortada bir mangaka olmamasının sebebi. Eğer bunların hepsini savaştırıp ortada bir mangaka olacaksa bile yine mangaka kimin yenmesini istiyorsa o yener. Peki son en güçlü karakteri anlatmadan önce YouTube kapağına hangisini kapağına. koyacağız?
Ya da yapay zeka diyeceğiz ki en güçlü anime karakteri çiz bize. Yani Ya da birkaç tane karakterin böyle savaşırken koyabiliriz. tamam, bu soruyu geçelim. Evet, son karakterimizi tanıt bize. En güçlü tanıttı. Tabii bunların sıralaması yoktu bu arada. Herkesi tekrar hatırlatalım. Ve bu arada 53 dakikadır konuşuyoruz. Şimdi bu karakteri anlatmakta çok heyecanlıyım çünkü benim en sevdiğim karakterden bir tanesi. Çünkü Bleach'ten bir karakter. Zaraki Kenpachi. Şimdi ilk öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Zaraki Kenpachi'deki Kenpachi Zaraki'nin soyadı değil. Kenpachi demek en güçlü demek. Sen Kenpachi ünvanını alabiliyorsan en güçlüsün demektir. Kenpachi'den önce, Zaraki'den önce bir Kenpachi vardı. Ondan önce bir Kenpachi vardı. Ondan önceki Kenpachi'ler Unohana'ydı. Düşündüm animede orası var mıydı? Vardı falan diye. Zaten savaşıyorlar. Demek bir savaşları var. O da çok ilginç bir konu ya. Ulan ben bir daha mı izlesem şunu falan. Çok neyse. Kenpachi kısacası en güçlü verilen şey ve Zaraki'nin temel özelliklerinden bir tanesi herif manyak. Neden manyak? Ben seninle bir savaşa gireceğim ve yani şöyle herif diyor ki kardeşim diyor ben o kadar güçlüyüm ki savaşlardan zevk alamıyorum. Savaşlardan zevk almak için herifin yaptığı bazı şeyleri sayacağım mesela, tamam mı? Bir gözünü kapatıyor. Bir bağdaş koyuyor gözüne ve bu gözünü kapattığı şey büyülü bir göz bandı. Kendi genel olarak enerjisini çekiyor. Sürekli enerjisi çekiyor. Saçlarının uçlarına zil takıyor. Böylelikle sinsi bir saldırı yapamıyor. Atıyorum ben sana saldıracağım arkadan ama sen onun zillerini duyuyorsun ve onu şey yapıyorsun. Adam kendi kendine şey yapıyor. Bacaklarında ekstra bir ağırlığı var. Daha yavaş bir yerlere gidebilmek için. Adam kendi gücünü şey yapıyor ki savaşlardan zevk alabilsin diye. Çok ilginç abi. Yani nasıl bir manyaksın? Bir heriften savaşından zevk aldığında yüzü gülüyor falan. Hepten bir manyak herif. Herif tamamen güçlü bir karakter. Aynı zamanda Bankai'si de çok güçlü. En güçlü Bankai değil tabii ki de ama Bankai'si de çok güçlü. Bankai ne demek? Bleach'te herkesin ulaşamayacağı fakat yani şöyle bunu nasıl açıklasam? Bankai dediğin şey bir seviye gibi düşün. Sen bir Bankai seviyesine ulaştığında kendi kılıcının özel yeteneğini ortaya çıkartırsın. Buna Senbon Zakura, Hyorin Maru, Zanka no Tachi, ne bileyim Mugetsu olmaz. İşte Sakasama no Sakai değil. Yani bunun tarzı şu an konuşamıyorum yine. Bankai'ler olabilir ve bu herifin Bankai'si de gayet güçlü ama en güçlü Bankai değil tabii ki de. Bu herif tamamen güçlü bir karakter. Çok sabaha kadar överim bu karakteri yani. Peki bitirelim ama bir soru sorarak bitireceğim. Evet. Animeciler şu teklifime nasıl cevap verirler? Bak oradan geliyorum. Mesela Amerikan yapımı işte Disney demeyeyim de neydi bu örümcek adamların falan olduğu? Marvel. Neydi lan diyorum. Marvel'ın karakterleriyle anime karakterlerini vs yapsak izlenir mi mesela? Ben desem ki atıyorum yani yapamazsın. Aquaman'in böyle güçleri var. Sen de karşısına o zaman bu var gibi böyle bir karşılaştırma yapılabilir mi ya da gerek var mı ya da hoş gidebilir mi ya da ilgi çekebilir mi? Yani şimdi sana söyleyeyim gerek yok. Çünkü ben buradan sayacağım herhangi bir tanesi onların çoğunu döver yani. Ve ben bayağı gözümü kapatayım bak tamam bir tane seçeyim. Yuta dediğin şey tamamen en güçlü iblislerden bir tanesidir. Örümcek Adam'dır, Iron Man'dir, Kaptan Amerika'dır. Bunun hepsini o şey ama yapar. Örümcek Adam'ı kimse yenemiyor filmlerde. Bak işte aynı konuya geldik. Neden biliyor musun? Çünkü bak yine aynı mangaka konusu geldi. Mangaka kimin yenmesini istiyorsa o yener. O yüzden evrenler arası savaş yapılmaması lazım. Sen izleyici olarak buna hakkın yok mu? Neye hakkın yok? Birini öldürmeye. Nasıl yani? Yani izlediğin şey çok komik bu arada. Özür dilerim yani niye sezonu kestim özür dilerim. Estağfurullah söyle. Şimdi mesela bu Yuta dedim ya. Yuta Okotsu Jujutsu Kaisen animesinden ve Jujutsu Kaisen animesinin mangakası şu zamanlarda Twitter'da çok fazla dalga geçiliyor. Ve şundan dolayı dalga geçiliyor. Herifler sürekli şey diyor. Herifin adı GG. GG Agatomi.
Agutsumi. GG Twitter'da hangi karakterinin övüldüğünü görüyorsa gidip onu öldürüyor arkadaşlar. Ha, kimi sevmiyorsunuz onu övün. Çok iyiymiş ya. O yüzden öyle bir ilginç yanı var. Yani öyle bir aklıma geldi, söyleyeyim. Biri bana dese ki yani kaçlı yaşlardaydım? 25 yıl önce, şimdiki yaşımı söylemeyeyim, 25'li yaşlarda, yani 50 yaşlarındayım. 25'li yaşlarımdaydım ya. Yani senden 4-5 yaş büyükken anime izliyordum. Hani bayağı yoğun izliyordum ama ben işte dediğim gibi 25 yıl önceki animeleri izliyordum. Ve o zamanlar gerçekten Türkiye'de kimse doğru düzgün anime izlemiyordu. Ama tabii sosyal medya olmadığı için izliyorlar mı bilmiyorduk yani. O zaman yoktu öyle forum siteleri falan filan. İnternet bile yoktu doğru düzgün. Neyse, uzatmayayım. Bir gün desek ki 25 yıl sonra yıllardır izlemediğim bir dünya hakkında bir sohbet programı yapacaksın ve aynı keyfi alacaksın. Şimdi senin anlattığın birçok şeyi izlemedim. Benim izlediğim animeler çok eski animeler. Yani bazılarından bahsediyoruz ama gerçekten anime dünyası o kadar güzel ki bunlarla konuşurken keyif alıyorum. Evet. Ama ben tabii gene hala söylüyorum. Hani biraz daha ben shonen, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Shonen de seinen demiştin. Seinen. Shonen daha çocukça olan. Onu öyle deme. Tamam, ben diyebilirim canım, sen deme. Seinen tarzındaki animeleri sevdiğim için ama hala o anime ile ilgili bir şeyler söyleyince dikkatle dinliyorum. Mesela dedin ya, gözüm kapalı şunlardan biri, hepsini döverdim mesela. Taraf tuttum lan. Evet lan dedim. Marvel'a zaten bir ekstradan bir uyuzluğum var. İzlemiyorum artık. Abi bokunu çıkarttınız da yeter de. Yani ya da değil mi, biraz zeka koyun. Hala yok işte şudur budur falan. Bak Dune diye bir film çıktı. Sarsıyor beni. Değil mi yani şeyi? Ya da bla neyse, çok uzak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkes anime serisini izlesin. Çok güzel bir en iyi kadın güçlü karakterlerle ilgili bir bölüm daha çekeceğiz. Evet. Hangisi önce yayınlanacak bilmiyorum. İkisini de izleyin. Fikirlerinizi yazın, söyleyin. Yüreğine sağlık. Sen de bir şeyler söyleyerek kapatabilirsin. Ben çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere o zaman.